Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir umuyorum. Şimdi bugün neye bakacağız? Bugün yüksek benliğinizden gelen mesajlara bakacağız arkadaşlar. Yüksek benliğimiz bize her zaman doğru yolu gösteren, böyle sessizleşip derinlerimize indikçe kafamızdaki, aklımızdaki bazı soruların yanıtlarını çok rahat bir şekilde bulabildiğimiz, bizi her zaman doğru yönlendiren seslerdir. Yüksek benliğimizden gelen sesler. Eğer bir konuda içinizden gelen bir ses size bir şey yapamayacağınızı söylüyorsa bu muhtemelen bilinçli zihninizden geliyordur. Ama yüksek benliğiniz ve iç sesiniz sizi asla yapamayacağınız konusunda yönlendirmez arkadaşlar. O içinizdeki muazzam potansiyeli size fark ettirmek için her daim çalışır. Yeter ki siz onunla doğru bir iletişim kurun. Evet arkadaşlar, bu kısa girizgahtan sonra hemen şimdi size destelerimi göstermek istiyorum. 3 adet deste hazırladım. Desteleri önceden oluşturdum vakit kaybı olmaması için. Birinci destemiz şöyle mor bir kalem. Mor renkli bir kalem. İkinci destemiz, ikinci mesajımız turuncu renkli bir kalem arkadaşlar. Şöyle. Üçüncü ve son destemiz ise şöyle mavi renk bir kalem. Siz destelerinizi seçip yüksek benliğinizden gelen mesajları alabilirsiniz ya da istiyorsanız hepsini dinleyip hepsinden ayrı ayrı mesajlar alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi eğer hazırsanız ben ilk deste olan şu mor kalemle başlamak istiyorum. Şöyle görünüyor mu? Biraz çekelim. Şöyle yapalım. Evet. Diğerlerini şöyle kenara alalım. Evet. Mor kalemle başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım sizin yüksek benliğinizden gelen mesajlar neymiş? Bugün melek destelerini kullandım yoğunluklu olarak. Evet arkadaşlar. Şimdi melekleriniz diyor ki, yüksek benliğiniz daha doğrusu arkadaşlar. Yüksek benliğiniz diyor ki, ilk mesajı bırak. Bırak. Bakalım neyi bırakmanız gerekiyormuş. Artık sana veya amacına hizmet etmeyen şeyi bırakmak için baş melek Mikail ile çalış. Arkadaşlar, eğer hayatınızda bırakmanız gereken bir şey olduğunu düşünüyorsanız, yani artık bırakmanızın vaktinin geldiğini hissettiğiniz bir şey olduğunu düşünüyorsanız diyor. Baş melek Mikail'den bu konuyla ilgili yardım iste ve bunu bırak. Bakalım devam edelim. Boğaz çakrası. Melekler kendi doğrunu sevgiyle söylemene yardım ediyor. Söyleyemediğiniz, içinize attığınız bir şeyler var belli ki. Belki açılamıyorsunuz birine. Belki duygularınızı net bir şekilde ifade edemiyorsunuz. Bir şeye kızıp sinirlendiğinizde bunu karşı tarafa bildiremiyorsunuz. Arkadaşlar, demek ki boğaz çakranızda bir sorun var. Boğaz çakranızdaki bu sorunu meditasyonlarla, yani meditasyon çok faydalı bir şey arkadaşlar. Özellikle bu çakra dengeleme meditasyonları. Bunlardan faydalanabilirsiniz ama burada belli ki boğaz çakrası ile ilgili bir sıkıntı var. Belki de bu bırak dediği şey sizin artık
o söylemek isteyip de söyleyemediğiniz şeyler olabilir. Yani onları serbest bırakmak. Ve Tanrıça. Bakalım ne yazıyor altında. Sihirli ön sezini kucaklayarak ve niteliklerini besleyerek ilahi dişil enerjini ifade et diyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim bakalım. Yüreğindeki işi yap. Yüreğindeki işi yap, bereketi gelecek diyor. Ve dinarların ası. Rumi de bize diyor ki arkadaşlar, hakikat iç varlığınızın altını ortaya çıksın diye sıcağı ve soğuğu dayatır. Şimdi burada anladığım kadarıyla belki işle ilgili konularda belli kararsızlıklarınız olabilir ya da bir sıkıntınız vardır. Mesela işle ilgili, iş yerinizle ilgili bir probleminiz vardır. Bunu aşamıyorsunuzdur. Belki hoşunuza gitmeyen, yani iş yerinde hoşunuza gitmeyen bir şey söylemek istiyorsunuzdur. Bunu dile getirmek istiyorsunuzdur. Bunda zorlanıyorsunuzdur. Belki de artık bunu bırakmanın vakti gelmiştir. Eğer bir iş için bakıyorsak arkadaşlar, belki de artık bunu bırakmanın vakti gelmiştir. Belki işinizi değiştirmeniz gerekiyordur. Eğer böyle bir gündeminiz varsa buraya işaret ediyor kartlar. Ve gerçekten sizin aslında çok daha iyisini yapabileceğinizi, içinizde bir cevherin olduğunu, bakın burada bir tanrıça kartımız var. Sihirli ön sezini kucaklayarak ve niteliklerini besleyerek ilahi dişil enerjini ifade et. Arkadaşlar siz belki de şu anda mevcutta yapmış olduğunuz işi işten çok daha farklı bir şey yapmak için bile yaratılmış olabilirsiniz. Yani sizin işiniz diyebileceğiniz şey belki çok daha farklı bir şey olabilir. Belki sezilerinizi kullanarak yapabileceğiniz bir iş olabilir. Eğer yüreğinizde, yani yüksek benliğiniz size diyor ki yüreğinde başka bir iş varsa, kalbinde, aklında yapmak istediğin başka bir iş varsa sanki buna yönelmenin zamanı geldi. Hani uzun zamandır erteliyorsanız o yapmak istediğiniz şey. Çünkü bir dinarların ası kartı da gelmiş. Somut bir başlangıçtan bahseder. Maddi bir başlangıç. Yani maddiyatla ilgili konular olabilir bu. Görünürde somut bir başlangıç arkadaşlar. Belki de size bolluğu, bereketi getirecek olan şey bu. Uzun zamandır bolluğunuzun, bereketinizin tıkandığını düşünüyorsanız, aynı çarkın içinde dönüp durduğunuzu düşünüyorsanız ve o çarktan çıkamıyorsanız, yüksek ihtimalle yapmak istediğiniz işe yönelmenizin vakti gelmiş olabilir burada arkadaşlar. Bakın bu konuyla ilgili birileriyle konuşmak ya da birilerine bir şey söylemek istiyorsanız bunu artık daha fazla içinize atmamanız gerektiğini söylüyor burada. Bakın burada da diyor ki sana veya amacına hizmet etmeyen her şeyi bırak. Yani sizin hayat amacınıza ve size hizmet etmeyen, sizi mutlu etmeyen bir durumun içindeyseniz, eğer böyle bir iş yapıyorsanız ya da duygusal olarak böyle bir durumun içindeyseniz. Şimdi oraya da geleceğim. Aileyle ilgili de bir şey olabilir bu arkadaşlar. Bakın ailenizde kurban kartıyla beraber çıkmış. Şimdi size kendinizi böyle kurban gibi hissettiren bireyler olabilir. Yani kurban kurtarıcı rolü aranızda değişiyor olabilir. Diyelim ki ailenizde biri var, bir birey var, yani bir aile bireyi. Bu kişi zaman zaman kurban rolüne geçiyor ve siz de kurtarıcı rolüne geçiyor olabilirsiniz. Zaman zaman da roller değişiyor. Siz bir kurban rolüne geçiyorsunuz. O karşıdaki kurtarıcı rolüne geçiyor olabilir ve bu artık sizin besleyen bir alışkanlık haline gelmiş olabilir. Bu konuya dikkat çekiyor kartlar. Yani diyor ki kendinizi kurban gibi hissediyorsanız, sadece kurban değil, bu kurtarıcı olarak da hissetmek aynı kapsama girer. Böyle bir durum söz konusuysa arkadaşlar bunu biraz daha yakından incelemeniz gerektiğini söylüyor kartlar. Bakın ne diyor kartın üstünde. Kendini veya bir davaya hizmetin aşkın doğasını öğrenmek. Aslında bu olumlu tarafı, ama olumsuz, yani gölge niteliği ise kendini acıma alışkanlığı. Yani siz aile yapınız içerisinde çekirdek aileniz, yani
anne, baba ve kardeşlerden oluşan çekirdek aileniz de olabilir. Kendi ailenizde, yani eşiniz ve çocuklarınızdan oluşan aile de olabilir bu. Fark etmez. Her iki durumda da kendinizi kurban gibi hissettiğiniz bazı pozisyonların içinde olabilirsiniz arkadaşlar. Buraya dikkat çekiyor. Ve bu konu geçmişle ilgili olabilir. Belki geçmişte yaşadığınız şeyler ya da size yaşatılan olumsuzluklarla ilgili böyle düşünüyor olabilirsiniz. Ve bu noktada da arkadaşlar şimdi ve burada olun kartımız çıkmış. Yani diyor ki artık geçmişi bırak. Artık kurban rolünü oynamayı bırak. Ve şimdiki zamanda ol. Anı yaşa. Şu anı yaşa. Burada kartlar çok net bir şekilde bunu söylüyor ve karşılaştırma kartımız çıkmış. Bu şu demek arkadaşlar. Eğer kendinizi, yani şu anınızı geçmişte karşılaştırıyorsanız bunu yapmayın. Geçmiş geçmişte kaldı ve biz şu andayız. İki durumu, iki zamanı birbirine karşılaştırmak sizde zaman açısından bir kavram kargaşası yaşatır arkadaşlar. O nedenle bu karşılaştırmayı yapmayın. Ya da aile üyeleriniz arasında karşılaştırılıyorsanız, örneğin bazen kardeşler karşılaştırılır, birbiriyle kıyaslanır ya da işte yakın çevredeki konu komşunun işte çocuğudur, kızıdır, oğludur, artık anladınız siz onu. Bu tarz şeyler arkadaşlar, karşılaştırmalar yapılıyorsa başkaları tarafından size, lütfen bunu da dikkate almayın. Bunu dikkate alıp da kendinizi böyle kötü hissedecek, kurban psikolojisinde hissettirecek şeyler yaşamayın. Bunlardan, bu düşüncelerden uzak durun arkadaşlar. Şimdi yüksek benliğiniz size diyor ki sen herhangi biriyle karşılaştırılamayacak kadar özelsin. Her birimiz böyleyiz. Yani bu sadece sizin için geçerli değil arkadaşlar. Her birimiz özeliz. Ve kimseyle karşılaştırılamayacak kadar mükemmel bir şekilde yaratılmışız Yaradan tarafından. O nedenle içindeki gücü ve özel tarafını fark et. Bunu kabul et. Kendini olduğun gibi kabul et ve yüreğindeki işi yapıp hayat amacına hizmet et. Bunun ne olduğunu arkadaşlar her birinize göre değişecektir. Bunun ne olduğunu mutlaka bulursunuz. Doğru soruları sorduğunuz zaman yüksek benliğiniz size doğru cevapları bir şekilde gönderir ve önünüze çıkarır. Ve o işaretleri takip ettiğiniz zaman yolunuzu bulabilirsiniz. Tecrübeyle sabittir bu arada. Evet arkadaşlar, burada böyle bir konu var. Toparlayacak olursak bırakmanız gereken şeylerin artık bırakılma zamanı gelmiş. Bunu daha fazla ertelemenin hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Söylemek istediklerinizi artık açıkça söylemenin zamanı gelmiş. Bununla ilgili baş melek Mikail'den yardım isteyebilirsiniz. Meleklerinizden yardım isteyebilirsiniz. Ve bir içinizdeki o tanrıçayı artık fark edip yüreğinizin istediği şeyi, bu sadece iş değil, her konuda, hayatınızdaki her konuda yapabildiğiniz kadar, belki hepsini yapamazsınız ama en azından yapabildiğiniz kadarını bile yapsanız bu yeterlidir arkadaşlar. Bununla ilgili artık somut bir başlangıç yapmanın, bir adım atmanın vakti geldi diyor yüksek benliğiniz. Size çok net bir şekilde. Geçmişi kapatıp artık şu ana dönmenin, bu anı toparlamanın, bu andan itibaren hayatının geri kalanının ilk günü bugün mesela, böyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ve dediğim gibi ailenizle ilgili, aileyle ve bu şeyle de ilgili olabilir. Şu anda öyle hissettim. Belki çocukluğunuzla ilgili, belki çocukluğunuzda başkalarıyla kıyaslandınız sürekli. Belki kendinizi kurban gibi hissetmenizi sağladı. Aile üyelerinizden bazıları ya da yakın çevreniz, bu da olabilir arkadaşlar. Bununla ilgili çalışmalar yapmanız gerektiğini çok net bir şekilde kartlar bize söylüyor. Eğer böyle bir durum varsa lütfen arkadaşlar bunun üzerine eğilin. Çünkü bunlar gerçekten çok önemli konular. Hayatınızı etkileyecek ve sizin yeniden doğmanızı sağlayacak konular. Sizi mutlu edecek şeyler diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, mor kalemin mesajları bu şekildeydi. Yüksek benliğinizin mesajları bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki açılımda tekrar görüşmek üzere. Turuncu kalemi seçen, yani ikinci desteği seçen arkadaşlarım, sizler de hoş geldiniz. Hemen açılımımıza geçelim.
Bakalım yüksek benliğiniz size neler söylüyor. Evet. Baş melek İsrafil ile başladık arkadaşlar. Şifa meleği yanında şifa çalışmanı destekliyor. Arkadaşlar siz bir takım şifa çalışmaları yapıyor olabilirsiniz. Böyle bir düşünceniz olabilir. Hayat sizi bir şekilde bunlara yöneltmiş olabilir. Bunları keşfetmiş olabilirsiniz. Ve bu şifa çalışmalarına şu anda özür diliyorum, devam ediyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ve diyor ki bununla ilgili destekleniyorsun meleklerin tarafından. Buna devam et. Bunlar sana iyi geliyor. İptal et, boşalt ve sil. Hızla biçim aldıkları için yalnızca olumlu kelime ve düşünceleri kullan. Meleklerden geçmiş olumsuz düşünce tarzının etkilerini iptal etmelerini iste. Bakın bunlar sizin bu çalışmalar sizin olumsuz düşünce yapınızla ilgili olabilir. Belki olumsuz düşünce yapınızı fark ettiniz ve bununla ilgili çalışmalar yapıyorsunuz arkadaşlar. Bununla ilgili hem desteklendiğinizi görüyoruz hem de düşüncelerinize ve kelimelerinize çok dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Yani biliyorsunuz düşüncelerimizle kaderimizi yaratırız sözlerimizle. O nedenle arkadaşlar her ağzınızdan çıkan kelimeyi hep olumlu olmasına dikkat ederek ve düşünceleri de aynı şekilde bir hayali gerçekleşmiş gibi yaşayarak ve hissederek gerçekleştirebiliriz. Tekrar okuyorum. Hızla biçim aldıkları için bir de tabii ki bunlar çok hızlı hayata geçen şeyler olduğu için yalnızca olumlu kelime ve düşünceleri kullan. Meleklerden geçmiş olumsuz düşünce tarzının etkilerini iptal etmelerini iste. Siz belli ki burada düşünce tarzınızı değiştirmekle ilgili bir takım çalışmalar yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani çalışma yapmanıza gerek yok. Bunu kendiniz de niyet etmiş olabilirsiniz. Bu konuda tabii ki NLP tarzı böyle düşünce yapınızı tamamen değiştirecek, hayata baktığınız pencereyi değiştirecek çalışmalara da yönelebilirsiniz burada. Ve şarkı söyle ve dans et kartımız çıkmış. Bakalım ne diyor? Müzik ve hareketin sihirli gücüyle kendini ifade et ve ruhsal algılarını uyandır. Arkadaşlar biliyorsunuz ki müzik ruhun gıdasıdır. Belki de sizin biraz rahatlamaya ve eğlenmeye ihtiyacınız var. Yani öyle bir sıkılmış, öyle bir bunalmış olabilirsiniz ki artık hayatın yüklerinden bu size ağır gelmiş olabilir. Çok uzun süre fazla ciddi kalmış olabilirsiniz. Üzülmek, işte kendini böyle bir yerlere kapatmak, insanlardan uzaklaşmak, biraz rahatlayıp boşalmaya yani kafanızı boşaltmaya ihtiyacınız var arkadaşlar, burada görüyorum ki. Müzik açıp dans edebilirsiniz. Çok rahatlatıcı bir eylemdir. Ve bunun sihirli gücü olduğunu söylüyor. Yüksek benliğinizin buna ihtiyacı var demekli arkadaşlar. Bu şekilde bir mesaj var. Biraz kalk, hareket et, müziği aç ve dans et diyor yani. Böylece ruhsal algılarınızda uyanacağını söylüyor. Bir adım at. Arkadaşlar siz acaba uzun süredir böyle uyuşuk bir şekilde, yani uyuşmuş bir şekilde yatıyor musunuz? Ya da kendinizi böyle bir kapattınız, hiçbir şey yapmak içinizden gelmiyor gibi, sanki öyle hissediyorum. Yani aklınızda bir şeyler var, yapmak istediğiniz bir şeyler var ama adım atacak haliniz ya da isteğiniz yok gibi hissediyorum. Şimdi diyor ki ufak bir adım, yüreğinin yolunda attığın o küçük adım sana tüm kapıları açacak. Arkadaşlar sadece bir adım. Bakın. Biliyorsunuz Çin öğretilerinde de bunu sık sık söylerler. Binlerce kilometrelik yol bile tek bir adımla başlar. Burada ufacık bir adım atmanız gerektiğini, yani bütün yolu bir anda yürümenize gerek yok ama ufacık da olsa bir adım atmanızın şart olduğu konusunda bir melek mesajı var arkadaşlar. Yine yüksek benliğinizden gelen mesajlara devam ediyoruz. Değneklerin olması. Evet arkadaşlar, bakın siz gerçekten o kadar çok sorumluluk almışsınız ki üstünüze fazladan, böyle kendinize ait olmayan sorumlulukları bile almış olabilirsiniz. Çünkü değnek olması bize gereksiz sorumluluklardan, yüklerden bahseder ve artık öyle bir hale gelirsiniz ki son noktaya gelmişsiniz demektir. Kaldıramayacak
noktaya gelmişsinizdir. Önünüzü göremiyorsunuzdur. Klasik tarotta biliyorsunuz ki böyledir. Değnek olmuşsu. Bakalım ne diyor Rumi? Nemrut benzeri kendinin alevlerinden kurtul. Arkadaşlar bunu size yaptıran şey ego olabilir. Burada Nemrut benzeri alevler derken egoyu çağrıştırdı bana. Yani siz egonuzdan dolayı farkında olmadan birçok sorumluluğu almış olabilirsiniz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bazen arkadaşlar biz insanlar bazen kendimizi bir şeyleri kendimize yani bir şeyleri başardığımızı kanıtlayabilmek için çok fazla sorumluluğu alırız üstümüze. Yani bilinçaltında şöyle düşünürüz. Bak görüyor musun? Ben o kadar çok fazla sorumluluk sahibi bir insanım ki ve hepsinin üstesinden gelebiliyorum. Demek ki ben başarılı bir insanım. Bunu kendimize ve çevremize kanıtlamak isteriz zaman zaman. Ve bunu bilinçsiz yaparız. Yani tamamen bilinç dışımızda yaparız. Ve bu bizi yorar. Sonra kendimizi böyle uyuşmuş, yorulmuş, bıkmış hissederiz. Bunun sebebi arkadaşlar, işte bunun sebebi aldığımız bu gereksiz sorumluluklardır. Buna hiç gerek yok. Kendimizi yani herhangi birine ya da kendimize bu konuda kanıtlama ihtiyacımız yok. Başarılı olduğumuzu bu şekilde göstermek bizi yormaktan başka bir şey işe yaramaz arkadaşlar. Tam olarak benim buradan anladığım, bu desteden anladığım bu. Yani bu sizin egonuzla ilgili, bunu size yaptıran şey, bu sorumlulukları aldıran şey ego. Biraz sorumluluklarınızı yani gereksiz fazla sorumluluklarınızı düşünün arkadaşlar. Ne olabilir? Bunlardan biraz kurtulmaya ve sıyrılmaya çalışın. Mümkün olduğu kadar bırakın yüklerinizi. Arkadaşlar biliyorsunuz gemiler batarken İlk önce en ağır yükleri atarlar denize ki hani daha uzun süre suyun üstünde kalsın, batışı biraz daha geç olsun diye. O geminizdeki fazla gereksiz fıçıları ve yükleri denize atın arkadaşlar. Atın. Yani onlar olmadan da yaşayabiliyorsanız atın. Çünkü bu sizi yoruyor ve bunu size yaptıran şey egonuz. Belki de bu adım bununla ilgili atmanız gereken bu adım bununla ilgili arkadaşlar. Ve dediğim gibi bakın burada çok böyle harika bir kombinasyon. Yani şu anda ne kadar uyumlu geldiklerini görebiliyorum. Bakın dans et, şarkı söyle ve dans et diyor. Biraz yüklerinden kurtul ve dans et. Rahatla. Boşalt, sil. Bakın hep aynı şeyi görüyorum. İptal et, boşalt ve sil. Artık sana hizmet etmeyen şeylerden kurtul. Bu bir düşünce de olabilir bu arada. İlla yani fiziki bir eylem olmasına gerek yok. Hani düşünce olarak da çok fazla şeyi düşünüp çok fazla sorunu çözmek zorunda kalmış olabilirsiniz. Bundan vazgeçin diyor arkadaşlar. Ve sihire güvenin. Siz biraz rahatladığınızda, yüklerinizden kurtulup kendinizi hafiflettiğinizde, biraz daha hayatla dans ettiğinizde sihirli gelişmeler olacağını söylüyor. Çünkü arkadaşlar bakın siz de bir şeyde dengeyi yakalamaya çalışıyorsunuz. Yani tıpkı şu adam gibi tahterevalinin üstünde iki ayağınızı açmışsınız. Bir ileri bir geri gidiyorsunuz. Yerinizde de sayıyor olabilirsiniz. Yani sırf bu anlattığım sebeplerden dolayı yerinizde sayıyor olabilirsiniz. Ve bu dengenin bozulmaması için hani şimdi belli yükleriniz, sorumluluklarınız var ya arkadaşlar. Bu size kendinizi güçlü hissettiriyor. Çünkü burada da bir kral var. Kral arketipi çıkmış. Bu durumun bozulmaması için, bu dengenin, düzenin bozulmaması için yerinizde sayıyorsunuz. Yani dengeyi korumaya çalışırken kendi yerinizde sayıyorsunuz. Kendinize yapıyorsunuz arkadaşlar burada. Yani burada ya ileri ya geri artık bu tahterevalinin üstünden inmeniz gerekiyor yol almanız için. Yoksa sürekli burada böyle kalacaksınız, sallanacaksınız ileri geri. Ve kral kartı, kral arketip kartı da diyor ki aşırı yetki duygusu, dizginsiz hükmetmek. Bakın arkadaşlar ne kadar senkronize geliyor kartlar. Yani kartların enerjisi inanılmaz. Siz belki de bakın şimdi kral ve egodan bahsettim burada. Yani sizin egonuz size kendinizi kral gibi hissettirmek, çok güçlü ve işe yarar hissettirmek için aşırı yetki alma gibi bir dürtüye sokuyor size egonuz ve dizginsiz hükmetmek diyor. Yani bu sizi yoran, yıpratan, bunaltan, belki de tükenmişlik sendromuna doğru sürükleyen şey arkadaşlar. Artık bir kafesin içinde olduğunuzu ve o kafesin
dışında da bir hayat olduğunu gör diyor yüksek benliğin. Gör. Bakın, kafesin kapısı açık. Dışarıda kuşlar var. Ama sen kendini kafesten dışarıya atamıyorsun. Çık. Çık o kafesten. İşte bu kafes arkadaşlar egonun kafesi. Buraya sıkışıp kalmışsınız. Ama burada kendinizi güçlü hissediyorsunuz. Yani siz bu kadar sorunu çözmeden de güçlüsünüz diyor. Yüksek benliğiniz sizinle şöyle konuşuyor. Senin kendini güçlü hissetmen için bu sorunları, bu gereksiz sorumlulukları almana gerek yok. Sen zaten güçlüsün ve bunu kimseye kanıtlamak zorunda değilsin. Evet arkadaşlar. Sihire güven diyor. Yani sihirli bir şeylerin varlığına güven diyor arkadaşlar. İkinci destenin mesajları, yüksek benliğinden gelen mesajlar bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Başka bir açılımda tekrar görüşürüz. Ben şimdi hemen üçüncü desteğe geçiyorum. Üçüncü desteği seçen arkadaşlarım, sizler de tekrar hoş geldiniz. Şimdi bu güzel mavi, bebek mavisi kalemi seçtiyseniz arkadaşlar hemen açılıma geçelim. Bakalım sizin yüksek benliğiniz size neler söylüyormuş. Evet arkadaşlar, şimdi bakalım ilk kartımız ne diyor? Bu konuda meleklerinden yardım istedin mi? Meleklerin bu durumda sana yardım etmek istiyor. Bununla beraber özgür iradenle yaptığınız seçimlere müdahale etmeden önce senden izin bekliyorlar. Arkadaşlar burada belli ki sizin bir konuda yardıma ihtiyacınız var. Ve siz bu konuda belki de yardımı kabul etmiyorsunuz. Yüksek benliğinizden gelen mesaj şu. Melekler bu konuda sana yardım etmeye hazırlar ama önce bunu senin onaylaman lazım. Biliyorsunuz melekler bizim onayımız olmadan bize yardım edemezler. Çünkü bu özgür iradenin ihlaline girer. Bu nedenle eğer bir konuda yardıma ihtiyacınız varsa meleklerinizden yardım istemek istiyorsanız arkadaşlar diyor meleklerin sizde yardıma hazır olduğunu söylüyor kart. Evet, belli ki bir konuda yardıma ihtiyacınız var. Devam edelim bakalım. Kendini koru diyor. Etrafını şifa ışığından bir kozanın kuşattığını düşünerek kendini sert veya korkuya dayalı enerjilerden koru. Ve bir saniye bakalım şimdi. Kulak çakraları hem dış kaynaklardan gelen hem de zihninin içindeki sesler, müzik ve kelimeler halinde ortaya çıkan mesajları fark et. Bu mesajlar dualarının gerçek cevapları. Arkadaşlar, siz bazı kötü enerjilere maruz kalmış olabilirsiniz gibi hissediyorum. Devam edelim bakalım. Bu konuda kendine ve meleklerine zaman ver. Biraz zamana ihtiyacı olan bir durum gibi görünüyor. Arkadaşlar, şimdi belli ki burada kötü enerjilere maruz kalmış olabilirsiniz. Şimdi bu kötü enerjiler her şey olabilir arkadaşlar. Mesela bir ortama girersiniz, çok fazla kötü enerjinin olduğu ortamlara girersiniz. Buradan kötü enerjiyi alabilirsiniz. Çok fazla dedikodunun yapıldığı ortamlarda, çok kişinin çekiştirildiği yerlerde, olumsuz kelimelerin kullanıldığı alanlarda bulunmuş olabilirsiniz. Yüksek benliğiniz bunu her zaman hisseder. Eğer ortamda kötü bir enerji varsa bu enerjiyi hemen hisseder ve orada artık mümkünse oraya girmezsiniz ya da kendinizi bir şekilde korursunuz arkadaşlar. Burada anlatmaya çalıştığı şey bu. Yüksek benliğiniz size diyor ki olumsuz enerjilerin olduğu bir yere girmiş olabilirsin ya da olumsuz bir enerjiye maruz kalmış olabilirsin.
bu konuyla ilgili etrafına bir şifa ışığının sarıp sarmalayıp seni bir koruma kalkanı gibi koruduğunu düşünebilirsin. Bunu hayal edebilirsin diyor. Bir kere bu koruma kalkanı meselesini arkadaşlar hepimizin artık öğrenip yapması şart. Çünkü gerçekten son zamanlarda böyle çok olumsuz enerjilerin olduğu ortamlara maruz kalmak zorunda kalıyoruz her birimiz bir şekilde. Belki bununla ilgili bir yardıma ihtiyacınız var. Kendinizi kötü hissediyor olabilirsiniz. Daralmış, sıkışmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Belki acaba yani ben böyle hissediyorum ama acaba depresyonda mıyım diye düşünüyor olabilirsiniz. Gibi gibi. Yani bunun bir sürü versiyonu var arkadaşlar. Eğer böyle bir durumun içindeyseniz de meleklerinizden yardım istemeniz gerektiğini söylüyor. Bunu niyet ederek onlardan yardım isteyin. Çünkü onlar dediğim gibi sizin özgür iradenize karışamazlar. Bu konuda ancak yardım istemeniz gerekir. Her zaman hazırlar yardıma. Ve bunun yanı sıra yüksek benliğinizden gelen sesleri bakın. Şimdi yüksek benlik sizinle nasıl konuşur? İçinize bir his doğar. Bir ses duyarsınız. Yani herhangi bir yerde bir cümle geçer, bir kelime geçer arkadaşlar. O anda sizin çok dikkatinizi çeker. Siz onun yüksek benliğinizden gelen bir şey olduğunu bilirsiniz. Yani bu dış kaynaklardan da olabilir. Zihninizin içinden de, yani dış kaynak nedir? İşte etrafta konuşulan bir şey, radyoda duyduğunuz bir ses ya da ne bileyim o anda dinlediğiniz müziğin içinde geçen bir cümle, bir kelime ya da kısacık bir an, bir filmdeki bir cümle. Hepsi olabilir arkadaşlar bunlar. Duyduğunuz şeylere dikkat edin. Yani yüksek benliğinizde diyor ki ben sana sesler aracılığıyla ulaşmaya çalışıyorum. Beni duyuyor musun diyor yüksek benliğiniz. Beni duyuyor musun? Seslere, duyduklarına dikkat et. Sana dış kaynaklardan da seslenebilirim. İçinde, zihninin içinde sesler olarak da ortaya çıkabilirim. Bunları fark et diyor. Ve bunlar diyor senin dua ettiğin, çok istediğin, yani ettiğin duaların cevapları. Hani ben bir dua ediyorum, bunun cevabını alamıyorum, bu duam gerçekleşmiyor diyorsan eğer diyor. Bunların cevabını ben sana sesler olarak göndereceğim diyor yüksek benliğiniz. Duyduklarına, kısaca duyduklarına dikkat et diyor arkadaşlar. Her türlü duyduğunuz şeye dikkat edin. Ve meleklerinizden yardım istediğiniz zaman bunu onlara bırakın. Yani yardımı isteyin. Evet, buna müsaade edin. Fakat ondan sonrasını onlara bırakın. Yani sabırla beklemek gerekiyor sonrasında arkadaşlar. Meleklere zaman ver ve güven. Arkadaşlar bakın. Burada bu kart bana iki şeyi çağrıştırdı. Aşıklar kartı geldi Rumi'den. İlki şu. Gerçekten duygusal meselelerle ilgili bir konuda sıkışmış olabilirsiniz. Bu bir şey daha ekleyeceğim. 3 oldu. İkincisi arkadaşlar, siz bir seçim yapmaya çalışıyor ama bir türlü yapamıyor olabilirsiniz. Çok sıkışmış olabilirsiniz seçim yapma konusunda. Bir yol ayrımına gelmiş olabilirsiniz. Bu nedenden dolayı sıkışmış olabilirsiniz. Ya da arkadaşlar, bakın burada diyor ki aşkın binlerce tane dili vardır. Çağrıştırdığı şey şu, az önceki yorumla bağdaştıracağım. Kulak çakraları çıkmıştı ya burada arkadaşlar. Sesler aracılığıyla sana işte ulaşmaya çalışıyorum diyordu ya yüksek benliğiniz. İşte o aşkın binlerce tane dili vardır dediği, yani o binlerce tane dil, duyduğunuz o sesler. Yani diyor ki yüksek benliğiniz, benim seninle konuşmamın binlerce yolu var. Dikkat edersen anlarsın. Yani onun işte rüyalar olabilir, örnek veriyorum, ya da farklı duru görü olabilir, ön sezi olabilir falan. Burada hani kulak demiş ama burada binlerce tane dili var diyor yani. Benim seninle iletişim kurmamın binlerce tane dili var. Devam edelim. Bakın arkadaşlar, bir seçim yapmak zorunda
olabilirsiniz dedim ya. Bu bir işle ilgili, bir girişimle ilgili olabilir. Siz bir işe girişmek üzere olabilirsiniz. Yeni bir şeye başlamak üzere olabilirsiniz. Tıpkı şu bayanın olduğu gibi merdivenlerden çıkıyor. Bakın büyük bir binaya doğru gidiyor. Siz böyle resmi bir yerde yeni bir şeye başlayacak olabilirsiniz. Ya da resmi bir yere başvuracak olabilirsiniz bir konuyla ilgili. Bununla ilgili ikilemde kalmış olabilirsiniz. Eğer ki böyle bir ikilem yaşıyorsanız kesinlikle bu konuda adım atmanız, harekete geçmeniz ve bir cesaret göstermeniz gerektiğini söylüyor. Bu sizin için hayırlı olan şey diyor yüksek benliğiniz. Zaten bununla ilgili mesajları size gönderiyor. Yani dediğimiz gibi şurada. Bunlara dikkat et. Doğru soruyu sorduğun zaman ve soruyu doğru şekilde sorduğun zaman doğru cevabı alacaksın. Cesaret gerektiren bir durumun içindesiniz siz. Belki de bu yüzden sıkıştınız bu kadar. Yani bir girişim yapmak üzereyseniz, aklınızda bir şey varsa bunu kesinlikle yapmanız gerektiğini söylüyor arkadaşlar burada. Ya bu böyle mesela alçak gönüllülükle insanlığa hizmet etmek demiş. Şimdi bu giriştiğiniz şeyde insanlığa hizmetle ilgili bir şey olabilir bu arkadaşlar. Eğer böyle bir şeyse bu tabii ki alçak gönüllülükle yapılması gereken bir şey olduğunu söylüyor. Yani sadece burada uyarı, eğer böyle bir şeye girişecekseniz ve bu iş insanlığa hizmet etmekle ilgili bir işse bunu lütfen alçak gönüllülükle yap. Bir davanın başarılı olmasının tek yolu sen misin gibi davranma. Bu hataya düşme. Bu girişeceğiniz şey her neyse. Belki de arkadaşlar bu yeni bir ilişkiye adım atmak bile olabilir. Yani siz sanki böyle bir statü değiştiriyorsunuz ya. Öyle hissettim. Belki de bir statü değiştirmek ne demektir? İşte bekarsan evli olmaktır. Ya da işte farklı bir artık yani statüye, sıfata geçmektir. Burada sanki böyle bir şeyin kapısındasınız siz. Bunun kararını vermeye çalışıyorsunuz. Yüksek benliğiniz cesaretle bu adımı atmanız gerektiğini söylüyor. Fakat bunu attığınızda da alçak gönüllü olmanız gerektiğini söylüyor. Egonun o şeyine kapılmamanız gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Her zaman dediği gibi her zaman etrafınızı böyle bir koruma kalkanıyla kuşatıp kendinizin korunduğunu hissedebilirsiniz. Bunun dışında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu mavi kalemle ilgili mesajlar bu şekildeydi. Cesaretle bir adım atmanız şiddetle tavsiye ediliyor burada yüksek benliğiniz tarafından ve zamana güvenmeniz, akışa güvenmeniz, yüksek benliğinizde ve kendinize güvenmeniz ve meleklerinize güvenmeniz konusunda da uyarı var arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yüksek benliğinizle bağlantıyı lütfen kesmeyin. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki açılımda tekrar görüşmek üzere. Like and subscribe.